Şimdi Çağatay Ulusoy'la birlikte birbirimize röportaj yapacağız. Bizim için de bir ilk. Çok da heyecanlıyız. Birbirimizi deşifre ediyoruz. Evet. Neler düşünüyorsun? Öncelikle merhaba. Beni böyle bir programda ağırladığınız için size çok teşekkür ederim. Çağatay Bey ne demek? Senaryodan başlarsak ilk karakteri okuduğumda, senaryoyu okuduğumda gerçekten Sarp'ın, kendi karakterimin ve genel senaryo matematiği ve duygusunun çok yüksek olduğunu gördüm. Beni en çok yükselten de bu karakterde bunca yaşadığı acıya, zorluklara rağmen bu denli ayakları yere basan, sağlam basan, güçlü, azimli bir karakter olmasıydı. Bunu sordum kendi içimde. Dedim acaba dedim bu kadar acıya rağmen, bu kadar zorluğa rağmen bu adam dedim nasıl böyle düzgün kaldı? Merak ettik. Merak ettik değil Sen mi de aynı karakterleri? şekilde. Aynen. Çok derin işlenmiş karakterler. Hepsi, bütün senaryoda her karakterin kendine özgü çok kuvvetli hikayesi var. Beni bu senaryo yükselten de Sarp'ın kendi karakteri oldu. Ondan sonra işte öyle karaktere sorular sormaya başladım. Karakter hazırlığına gidilirken bir şeyler yapmaya Sen Amerika'dan çalışıyoruz. döndün. Geldin. Rolün hazırlığına başladın. Evet. Neler yaptın? Aslında role hazırlık aşaması bir 5-6 ay önce başladı. Amerika'dayken de ufak çaplı eğitimler aldık. Ha. İşte imaj değişikliğine gidildi. Saçlar kısaldı. Silah ve beraber yakın dövüş dersleri aldık. Çok keyifli. Çok keyifli hocalarımız da vardı. Tabii. Yani Ben şöyle bir anıyı Çetin paylaşmak Sarıkartal istiyorum. Hocanın ismini söylemek istiyorum. Buradan ona çok selamlarımızı iletiyoruz. Çetin Hoca'ya. Oyuncu çok, koçumuz, evet. Çok yardımları oldu. Paylaş anıyı. Silah atış dersine gittik. Biz şey yapmaya başladık yani işte atış dersi. Ben ilk defa elime silah aldım. Gerçekten ilk defa bir tabancayla ateş etmeye başladım. Hani hocalarımız da çok iyiydi tabii ki. Ama bakıyorum Çağatay çat 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 böyle 12'den vurmaya başladı. Dedim ki Allah Allah dedim ne yapıyor bu çocuk? Meğersem senin geçmişinde de var değil mi öyle? Ben 14 yaşından beri skit attığım için elim biraz yatkın. Yatkın. O yüzden. Yani Sonra sen de bana çok da iyisin öğrettin. ama. Çok Hocam. iyisin, çok iyisin. Çok iyisin. Benim de senaryo aşamasında şöyle şeyler oldu. Beni de bu Bu karaktere karakteri çeken ne mesela seni de? Mert karakterinin şöyle bir durumu var. Çok yalnız bir herif. Ve sevgisizlikle büyümüş. Aslında en önemlisi o. Yani hani bir babası ya da annesi vardı da onu sevmedi gibi bir tarafı da yok. Yok, sevgisi Bilmiyorum. yok. Sevgisiz büyümüş. Kaçırılmış, dilendirilmiş ve daha sonra hikayeyi tabii ki daha fazla anlatmayayım ama sevgisizlik motivasyonu acaba nasıldır? Bu yaşadığı hani dilendiği o zamanlarda neler yaşadığını çok merak ettim. Ve bununla mücadele, yalnızlıkla da sürekli bir işte Çetin abiyle Sarı Kartal'la konuştuğumuz şeylerden biri de bu. Yalnızlıkla sürekli mücadele etmeye çalışan bir herif. Kendi başına bir şeyler yapmak isteyen. Evet yani ve sürekli tiye alıyor. Çünkü eğer geçmişine dönelik takıntılara sahip olursa işin içinden çıkamayabilir. Çünkü zor bir hayat yaşamış. O yüzden hep bir tiye alma durumu var. Hep bir gülmek en önemli sakinleştiricilerden biri derler. Hep bir güler hali var. O Kendi yüzden koruma mekanizması aslında. tabii maskesi aslında yani. Yani travmatik bir hali var Mert'in. Kaçırıldığı Tabii. için. Onu sürekli kapatmaya çalışmış. İşte yalnızlıkla mücadele ediyor. Nasıl? İnsan zaten yalnız doğar diyor. Çünkü bilmiyor ki sevgiyi. Yalnız doğmuş zaten herif. Bu durum, bütün bu karakter matematiğinde beni de çeken şeylerden biri oldu. Sevilmemiş, sevilmek istiyor. Ve çok yüksek bir survivor. İşte Çetin abiyle konuştuğumuz şeylerden biri oydu. Çok survivor yeteneği yüksek bir herif. Hayatta kalma mücadelesi var. Kalmak zorunda. Bunun için bazen üç kağıda da başvurabiliyor mesela. Yolunu çok rahatlıkla bulabilecek evet. zekaya da sahip bir karakter. Evet. Aynen öyle. O yüzden beni de merak ettiren kısımları buydu. Tabii ki ya senaryonun şey hali yok mu, hepimiz hatırlıyor musun? 3. bölüm geldi. 4 ne zaman gelecek? 4 ne zaman gelecek? Yani okuyorsun ve anında bitiyor. Bir de ben sorguluyorum mesela setten de. Şey yapıyorum, konuşuyoruz böyle.
sadece ben değil yani. Ben işin içindeyim diye mi böyle geliyor bana falan diyordum. Ama etrafa da soruyorum hani çalışan arkadaşlarımıza, tüm ekibe. Onlar da öyle yani. Senaryoyu öyle okuyor. Sarp'a baktığın zaman da aksine anne sevgisini almış, anne sevgisine güvenmeyi öğrenmiş, annesine güvenmiş, sevginin ne olduğunu görmüş ve var olduğuna inanmış, varoluşuna güvenmiş küçük yaşta. Annesi öğretmiş onu. Ben de varım anne demiş. Annesinin verdiği sevgiye güvenmiş. Ben de buradayım demiş. Annesiyle beraber bir mücadeleye girmişler. Mert'in öyle bir şansı olmamış. Evet. O yüzden de Sarp karakterinde asla kendini kanıtlama ihtiyacı olmayan, dünyaya hani kendini kanıtlama ihtiyacı olmayan, sadece çok idealist, kararlı, emin adımlarla hedef odaklı, iş bitirici giden bir adam. Evet. Madem çocukluğa girdik, senin çocukluğun nasıldı? Ya ben çok usluydum. İşte annem çalışıyordu. Ablam hani yarı annelik yapmıştır bana. 8-9 yaşına kadar o bakmış. Ablam mesela böyle çıkma bir yere burada bekle falan dermiş. Ben de beklermiş. Bakkala gidermiş. Bir şey alır gelirmiş. Ben hala orada bekliyorum dedi. Tabii ablam çok dalga geçer o konuyla. Senin? Ben çok hareketliydim. Yani haftada bir veli toplantısı oluyordu ya. O kadar. Tabii canım. Tabii. İlkokul döneminde özellikle çok hareketli olduğum için artık hani böyle boyutları zorlayan bir hareketliliğim vardı. Sınırları zorlayan. Küçük yaşta spora başlamamın en büyük sebebi o hiperaktifliğimdir. 7-8 yaşında basket oynamaya başladım. Anca enerjimi öyle atıyordum. Çünkü Dizginleri. eve geldiğinde halim kalmıyordu. Bende de öyle yani. Yalnız kaldığım bir an ve Seni mutlu ediyor. dinginleştiriyor, biraz daha sakin ve yani matematikten dolayı hayata karşı da dövüş sporu da öyledir ya. Yani Tabii. çok kısa bir sürede en güzel hamleyi yapmak zorundasın. Evet. Bu hayata bakış açın ve hayatta verdiğin kararlar açısından da çok önemli bence. Tabii satranç gibi aslında. Aynen öyle. Baktığın yerde. Kardeş aran nasıl? Benim abi var, abla var. Şimdi ikisi de benden, biri 11, abim 11, abla da 15 yaş büyük. O yüzden hani küçük kardeş duygum yok. Şimdi yeğenlerim var tabii. Hani onların ikisinin de çocuğu var. Biraz daha olgun büyüyorsun tabii bu kadar yaş farkı olunca aranda. Ama aynı zamanda bir abi abla durumu, yani şöyle gözlerini kapattığın bir atölye çalışması vardır ya. Gözlerini kapatırsın, arkaya bırakırsın kendini. Güven çalışmasıdır o. Güven testi. Güzel. Bence işte abi, abla, kardeş öyle bir duygu. Senin de var. Benim de var bir ufak, 17 yaşında. Şimdi gitti, Londra'ya gönderdik okumaya. Uğraşıyoruz, büyük sorumluluk. Tabii. Yani böyle kardeşi olanlar bilir. Biraz da yaş farkı varsa, bizim 8 yaş var aramızda. Erken evlat sahibi olmak gibi bir şey. Yani hani onun bütün sorumluluğunu, hele ilk baştaki o heyecanlar, altını ben temizleyeceğim falan, ben uyutacağım. Çok güzel şeyler ya. Kardeşlik kavramı benim için güven. Evet. Arkanda, yanında sağlam birinin olduğunu bilmek. Onun mutluluğunun, sevincinin yeri geldiği zaman senin üzüntünü gölgeleyebilecek güçte, kuvvette olduğunu bilmek. Çok değerli. Güzel laf ettin. Erken yaşta evlat sahibi olmak gibi. Erken. Bir yerde. Öyle bir Güzel şey ama sahiplenmek, o güzel duygu yani, sorumluluk. o Ağır ama. sahiplenmek yani. O Sorumluluk hissiyat, yani. o hissiyat. Ya tam anlatamıyorum ama o hissiyat Yok. yani. Anladım ben. Yani onun kelime anlamı yok. Eyvallah. Ya şimdi seni az çok tanıdığım kadarıyla, hani ben de öyle olduğum için bu arada hani o da çekiyor tabii insanları birbirine. Maneviyata çok önem veriyoruz. Tabii ki. Hayatta böyle kendine hatırlattığın, hep verdiğin bir nasihat var mı? Nasihat olarak işe saygımı kaybetmeden ve heyecanımı kaybetmeden bu işi sonuna kadar yapmak. Yani Kendinize- hayattaki gayem ve hani amacım o. Kendimize motivasyonlar bularak, değil mi? Enerjimizi hep koruyarak inşallah hep böyle İnşallah. enerjik, hep böyle isteyerek çalışırız. Bende de var işte, yani umut her zaman var. Hani hayatta işte hani bir sürü şeyler yaşanıyor, oluyor. Başarı, başarısızlık, bir sürü şey oluyor. Ama umut her zaman var. Tabii gibi canım. bir nasihatım var. O yüzden yoluna bak, motivasyonunu bul. Kendini mutlu eden şeylerden ve şeyleri kovala ve stresten de uzak dur gibi, hani öyle şeylerim var benim mesela, nasihatlarım. İyi örneklere örnek al. Alabildiğini, Mutlaka. sana iyi gelen gibi ki hani şu an çok iyi bir kadroyla Okul.
Resmen okul gibi yani. Ne hissediyorsun abi yani? Çetin Tekindor, Ya Mustafa Uğurlu. onun zaten Yani abla- muhabbetini yaptık ya ilk sahnelerde ne yapacağız? Tir tir titriyorsun. Ya elinde olmayan bir şey. Ya doğayan adamlar. Çünkü Çetin abi karşısında oynamak çok büyük bir gurur verici bir olay. Bir sürü öğreneceğimiz şey var onun. Bir aydır çekim yapıyoruz. Yani ister istemez bir sürü şey öğreniyorsun, gözlemliyorsun. Adamın her hareketini izliyorum ben mesela. Yani kayıtta da, kayıt dışında da. Bakıyorum ne yapıyor diye. Evlat. Ya Çok iyi. Yani bu paha biçilemez bir şey benim için. Çünkü ekranda izlediğin işte hani bir Memoli falan hani geyiği yapıyorduk ya hani bu da polis dizisi falan. Hatırlıyor musun fotoğraf çekiminde? Evet, evet. Hani oradan izliyoruz. Hani Çetin abinin bir sürü projesini biliyoruz. Ve şu an karşılıklı onlarla büyüdük ya zaten. Aras'cığım nasılsın diyor. Çağatay'cığım nasılsın diyor. Adını biliyor. Yani bu çok değerli Çok bir büyük şey. bir şey tabii ki. Gurur Tabii verici ki. dediğin gibi. İşte bunları iyi değerlendirmemiz lazım ve inşallah da öyle olur. İnşallah. Yani çok şükür. Şanslıyız. Çok şükür. Şanslıyız. Böyle mutlaka kendini işine adamış bir insan olarak öyle bir insansın. Varını yoğunu, yüreğini koyuyorsun. Peki böyle ileride nedir amacın? Hedefin, bir hayalin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra? Abi ya çok şükür çok güzel projelerde yer alıyoruz. İyi insanlarla karşılaşıyoruz. İyi ekiplerle çalışıyoruz. Hani 10 yıl sonra şurada kendimi görmek istiyorum. Net bir somut cevabım yok ama şöyle bir şey istiyorum. Uluslararası anlamda bir işte yer almak istiyorum. Hayalim var. Senin? Yani baktığım zaman, ya şimdi 10 sene sonradan bahsettik. 10 sene önceye bakıyorum. Lise dönemi falan. Hani oradan burası nasıl gözüküyor? Hiç gözükmüyor. Hayal edemezdim yani öyle bir şey olacağını. Eyvallah. 10 sene sonra ben bu alanı seçeceğim, buraya gireceğim, buraya yoğunlaşacağım. Hani her şeyimi, bütün kendime yatırımımı bu alan üzerine yapacağım, oyunculuk üzerine yapacağım. Hiç aklımın ucundan geçen şeyler değildi. O yüzden de ya 10 yıl sonrasında ne yaparım, ne ederim bilmiyorum ama tabii ki o hayal insanın hayal kurmak, işe olan daha kuvvetli sarılmasını ve inancını, kendine özgüvenini de tetikleyen bir şey. Bu yolda devam ediyoruz. Bakalım kısmet. Ne olacağını göreceğiz. Yani elimizden geleni yapacağız. Sen istiyor musun peki böyle uluslararası bir işte yer almak? Tabii ki. Var mı ya öyle hayallerin? kendimi dünya vatandaşı olarak gördüğüm için Eyvallah. bu Oh, ne işi güzel söyledin. dünyada nasıl şartlarda yapıyorlar biliyoruz. Bizim ülkemizde nasıl şartlarda yapıyoruz. Farkı görüyoruz, yaşıyoruz. Neden olmasın? Yani neden Aynen. bizden birisi ya da birileri bu kapıyı açmasın, böyle güzel şeyler yapmasın, imkansız şeyler değil. Evet, Umut abi. var yani dediğin gibi. İnşallah. Biz röportaj sorusu gibi olacak ama Sor baba. şimdi ben de kendimden yola çıkarak aslında ben de cevap vermek istiyorum. Dönüm noktası dediğin nokta neresi mesela senin? Her insanın vardır dönüm noktası. Karar verdiğin her şey bence yeni bir başlangıç için bir yerde bir dönüm noktası Eyvallah. oluyor. Benim de en etkili olanı Best Model yarışmasına girmeye karar vermek oldu. Ondan sonra Ondan sonra zaten devamı geldi. hep bir dönüm noktaları oldu ama yine. Ya tabii. İşte ben de onu söyleyeceğim. Benimki Kariyer planlamasında da yani mesela Ha. o seçtiğin proje yerine başka projeyi seçseydin Tabii. olmayacak Kelebek belki bir etkisi. şey. Yani bambaşka bir şey olacak. Benimki de şey işte yani benim, uçak mühendisliği okurken arada reklamlarda oynuyorum. Hani öğrenciyken bir reklamdan öyle bir geçer zamankinin yönetmeni görüyor beni. hobi amaçlı ama hani Evet, maddi evet, böyle evet. birden. Audition'a çağırıyor. Gidiyorum. Ve oluyor. İyi ki de olmuş. Eyvallah. Ne güzel. Ve dönüm noktası işte aslında dediğin gibi. Ama dediğin gibi hayatta her an, her verdiğin karar Tabii. bir dönüm noktası oluyor. Ya seni az çok tanıyorum. Ya böyle seni tanımayan insanların bilmek istediği ya da bilmediği bir özelliğin nedir? Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Allah'tan Ben hazırlık anlam- diye mi soruya? Bir dakika. Yaptım bilmiyorum. Ya şöyle bir şey var. Ben normalde sağla yazarım. Sağım yani. Ama basketi, boksu falan hep sol elle. Sol gardımdır baskette mesela. Sağ kontrolün iyi, sol kuvvetin mi? Evet, fazla? aynen öyle. Yani punch yani yumruğu solum daha kuvvetlidir.
Ayakta da ikisini de kullanabiliyorum mesela. Onu çok herkes bilmez. Öyle bir var özellik. Güzel. İyidir kötüdür iyi yani işte. Değişik ama. Bilmiyorum. Değişik yani. Farklı. Senin? Abi benim aslında bu çok yakın zamanda fark ettiğim bir özelliğim. Ya daha yeni ben farkına vardığım için ya çevremdeki çoğu insan da çok yakınlarım anca biliyor. Karanlıkta kalmayı çok seviyorum ya. Allah Allah. Ben bütün böyle aldığım kararları hayatla ilgili, işle ilgili işte geleceğime dönük yaptığım planları karanlıkta yaptığımı fark ettim. Allah Allah. Evet. Çok garip. Vay. Ya geçen gün onu düşündüm Zifiri ya. karanlık mı peki yani? Hani İşte böyle karanlık bir karanlık. ortamda, loş karanlık bir ortamda daha sağlıklı ve hani karanlıkta atıyorum onun gibi bir şey. Karanlıkta parlayan ışığı daha net görürsün ya. eyvallah. Ya bu da böyle benim nasıl diyeyim içimdeki bana yol gösteren ışığı karanlıkta daha net buluyorum gibi bir şey yani. Hani Eyvallah. ya o karanlıkta verdiğim kararları daha doğru ve daha sağlıklı olduğunu fark ettim. Müzik. Sen Deli Bal'da bateri çaldın. Evet, Delibal Ders bateri, falan aldın. Delibal vesile oldu. Aslında çok istediğim bir enstrümandı. Gitarı kendi kendime öğrenmiştim zaten ama bateriye biraz daha zaman ayırman lazım. Çok fonksiyonlu olduğu için Matematik beyni başka dörde bir- bölüyorsun hani her tarafın Evet. ayrı. Yani Delibal vesile oldu buna. Öyle bir zamanım yoktu normalde. Delibal vesilesiyle öğrenmiş Bateride- olduk ve bırakmadım yani. Çok inanılmaz Devam stres atan şimdi. ve hiçbir şey düşünmüyorsun çalarken tamamen beynini boşaltmak amaçlı kullanıyorum. Şey nasıl peki? Müzikle aran nasıl? Dinliyorsun, ediyorsun. Görüyorum sette zaten her sabah. Dinliyorum. Yani özellikle Seviyorsun. sete gelmeden, güne başlarken motive ediyor. Benim de mesela her karaktere şarkılar bulurum mesela çalışırken. Bu karaktere de karakterin iç ritmini bana hatırlatacak şarkılar buldum. İşte liste yaptım kendime. Sahneye Kendi girmeden playlistinden falan arada dinliyorsun. dinliyorum. Tabii, İşte etkili. öyle bir geçer zamankide de vardı. Muhteşem Yüzyılda falan da vardı yani. Hani Güzel, güzel. müzik benim de çok iyi yani müzikle aram. Süperdir. Ben de gitar azıcık tıngırdatıyorum. Çalalım bir gün be. Yani günümüzde bir sosyal medya çılgınlığı var ya, Instagram, Facebook, Twitter Evet. falan. Nasılsın? İyi misindir? Instagram'ı sevdim. Twitter'la hiç aram yok. Çok arada bakıyorum. Ama Instagram'da anı paylaşmayı, fotoğraf paylaşmayı sevdim. Takip de ediyorum yani, bakıyorum böyle. Öyle. Senin? Ya çok kullanamıyorum, alışamadım ben de. Ya böyle arada boş kaldığımda yani böyle search edip bazı yorumlara bakıyorum. Özellikle dizi zamanı hani Evet. o bölüm insanların duygusunu analiz etmek için, nabzı ölçmek için hani ne hissediyorlar, nasıl bir şey çıkmış ortaya. Acaba aynı bizim Evet. oynarken yaşadığımız duyguları onlar da yaşamış mı falan. Anlatabilmiş Onları, o miyiz? nabzı yoklamak için bakıyorum. İşte, sevenlerimizin, destekçilerimizin yorumlarını okuyorum. Evet. Çok da güzel şeyler yazıyorlar. Çok Sağ sağ olsunlar. olsunlar. Çok iyi ki varlar. Senin ama teknolojiyle de aran Yok. inanılmaz değil mi? Yok. Çok değil. Çok alışamadım. Nedir? Moda, takip. Yani Sen iyi giyinen bir adamsın. ya kendi Görüyorum. çapımda Var yani. bir şeklimiz var. Var bir şeklimiz. Yok ya vitrinde olduğumuz için, görünen bir iş yaptığımız için, göz önünde olduğumuz için ister istemez modayı takip etmek durumundayız. Dikkat etmek durumunda kalıyoruz. durumundayız. Trendlere uymak. O yüzden ben de elimden geldiğince dergileri açıp Ama sende şey de var işte. Hani bende pek yoktur o. Kendi trendini oluşturma gibi bir durumun da var. yani Değil aslında Var ne bir içime, zevkin yani. içime sinerse onu giyiyorum. Hani farklı olmaya çalışmak değil. Daha rahat nasıl Aha. hissediyorsam o şekilde Evet. giyiniyorum yani. Ne diyeceğimizi bilemedik Ya falan. o gerginlik, yani röportajlar sürekli yaptığımız için gazetecilerle baştan bir ister istemez koruma kalkanı iniyor. Şimdi Ama sonra sen olduğunu fark ettim. Sonra bir baktım senmişsin. tabii Biraz rahatladım yani. Evet. bence şey oldu ya, tatlı oldu en azından. Tatlı oldu. Samimi oldu. Evet. Biz böyle enteresan bir şey denedik Çağatay'la.
Biz keyif aldık. Umarım siz de keyif alırsınız. Samimi olduğuna da inanıyoruz. Hani röportajın. Yeni dizimizle sizlerin karşısına geçeceğiz. Umarım biz eğlenerek ve çok keyif alarak yapıyoruz. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çağatay. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Umarım çok keyifle izleyeceğiniz, çok bize de anı oldu. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Siz de umarım sıkılmadan izlersiniz. Aras'ın dediği gibi pazartesi saat 20'de Show TV'de başlıyoruz. Yorumlarınızı takip edeceğiz. İyi seyirler şimdiden.